Yargıda Ilgaz bir kez daha acı bir şekilde sınandı ve bu defa söz konusu Metin Amir ve Defne. Peki Metin Amir öldü mü? Bu konuda Kaya ailesini üzecek çok kritik bir detay var. Ilgaz'ı çok zor bir seçim bekliyor olacak. Defne kurtulacak mı ve Ilgaz dosyayı bırakacak mı? Öte yandan gelinin katili konusunda çok büyük bir gelişme daha yaşandı ve düğümler çözülüyor. Asıl bomba olayı ise işin içinde bambaşka birinin daha çıkma ihtimali ve bu konudaki şok isim herkesi şaşırtacak. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Sonuna kadar dikkatle dinleyelim. Ilgaz tehditleri boyun eğmeyip dosyayı bırakmayınca işler daha da ciddi bir hal aldı ve Metin Amir acı bir olayla karşılaştı. Önce patlamadan nasibini alan ve sonrasında bıçaklanan Metin Amir'i bu defa daha farklı bir durum bekliyor. Önceki videomuzda Metin Amir'i ayrı bir parantez açmıştık ve bu karakteri canlandıran Hüseyin Avni Daniel'ın yaptığı açıklamadan bahsetmiştik. Usta oyuncu "Ben gideceğim, onlar devam edecek" demişti. Yani çok önceden veda sinyali vermişti ve bu olayda Metin Amir diziye veda ederse şaşırmayalım. Bombadan kurtulan ancak bıçakla daha ağır yaralanan Metin Amir'in yaşama ve ölme ihtimallerini %50-%50 olarak görüyorum. Bu karakterin sezon sonu gelmeden veda edeceği kesin ama hangi olay sonucu ne şekilde diziden ayrılacağı belli değil. Bakalım Kaya ailesi acı bir vedayla sınanacak mı? Metin Amir'in durumu hastanede belirsizliğini koruyacak ve öte yandan Defne'nin kaçırılması ise ayrı bir şok oldu. Bunu yapanlar okul çıkışını bekleyerek Metin Amir ve Defne'yi kaçırdı. Bu nedenle Ilgaz'ın ilk gideceği yer Defne'nin okulu olacak ve incelemeler yapılacak. Geçtiğimiz günlerde okuldaki çekimler gerçekleştirildi. Çok acı bir olayla sabrı sınanan Ilgaz bir yandan babasının acısını yaşarken bir yandan da Defne'yi kurtarma operasyonuna atılacak. Ancak karşılarında çok ciddi birileri var ve Ilgaz için durumlar fazlasıyla zorlayıcı olacak. Defne'nin kurtulması konusunda teklif edilen anlaşma karşılığı Ilgaz'ın çok kritik bir seçim yapması beklenecek. Bakalım Ilgaz Kaya herhangi bir usulsüzlük yapmaya kalkışacak mı? Ilgaz bir yandan da Çınar'dan ve Ceylin'den dosyayı bırakmadığı için tepki görecek. Fakat ne olursa olsun dosyayı bırakmayıp katile ve işin içindekilere ulaşmak isteyecek. Peki katil kim ve işin içinde kimler var? Şimdi gelelim bu konudaki büyük sürprizlere. Nihayet Çetin konusunu açıklığa kavuşturdular ve beklediğimiz gibi Çetin'in katili olmadığı, sadece çapkın bir dolandırıcı olduğu anlaşıldı sayılır. Bunun haricinde iki kritik detay dikkatleri çekti. Birinci detay damatla ilgili. Geçtiğimiz bölümde damadın tavırları fazlasıyla tuhaftı ve neticesinde ayakkabısında gelinin mide sıvısına rastlandı. Kısacası damadın işin içinde olduğu kesinleşti. Bu konuda gelinin denize atıldığı mekanda yeni çekimler yapıldı ve bazı flashback sahneleri izleyeceğiz. İkinci detay ise şu: polisler damadın kıyafetlerini almak için eve gittiğinde evdeki kadın ısrarla damadın ayakkabısını vermek istemedi. Belli ki damatla bir bağlantısı var, belki de yasak ilişki. Kısacası bu kadının da işin içinde olduğu netleşti. Tabii bir de damadın banka hesapları incelenerek beklenmedik bir sonuç ortaya çıkacak. Muhtemelen damat birilerinden para alıyor. Peki tüm bunları yapanlar, yani Ilgaz'ın arabasına bombayı yerleştirip patlatanlar, Metin Amir'i bıçaklayanlar, Defne'yi kaçıranlar, Ceylinlerin evine kadar gelip tehdit edenler sadece gelinin katili mi? Bu olay iki sıradan aileyi aştı. Yoksa işin içinde başka birileri daha mı var? Tüm bu yaşananlardan sonra işin içinde başka birilerinin olduğuna emin olduk diyebiliriz. Peki kim bu birileri? İşte bu konuda akıllara gelen ilk isim Ömer. Önceki videomuzda bomba Ömer teorimizden bahsetmiştik. Yine bu konuda da işin içinden Ömer çıkabilir. Hatta damada para veren kişi bile Ömer olabilir. Bildiğiniz gibi Ömer, Haluk'u anlattığı gibi Ilgaz'ı düşman olarak görüyor. Hatta olayların merkezinde olmak için bilerek bu dosyaya Yekta ile birlikte damat tarafının avukatı olarak dahil oldu. Asıl amacı Haluk'un mal varlığını ele geçirmek olan Ömer bu yolda zekice planlar kuruyor ve zamanı geldiğinde Yekta'nın bile kuyusunu kazacağını düşünüyorum. Kısacası Ömer, gelin cinayeti dosyasını fırsat bilip bunu kullanarak olayları içinden çıkılamaz hale getiren kişi olabilir. Hatta herkesi takip eden Eyüp, Ömer'in adamı olabilir. Bundan önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Ilgaz'ın arabasına bombayı yerleştiren kişi Eyüp olabilir. Bombayı koyan kişi kapşonluydu ve Eyüp'ün de kapşonlu kıyafet giymesi dikkatleri çekti. Bunların yanı sıra Yekta'ya karşı gizlice planlar yapan Ceylin, bir ihtimal ilerleyen bölümlerde Ömer'e işbirliği teklif ederse şaşırmayız. Öte yandan Ceylin, arabuluculuk davasında başına bela alabilir. Bu konudaki senaryo yavaştan ilerlemeye başladı. Ancak öncesinde çok zor günler yaşayan Ilgaz'ın en büyük destekçisi olacak ve aralarındaki buzlar tamamen erimeye başlayacak. Derya Savcı'nın ise bebeği aldırması beklenmiyor. 2 hafta sonra Pars'ta düğünlerinin olması beklenecek. Çetin'in ifşa olmasından sonra ise Aylin ve Osman'ın arası yavaş yavaş düzelmeye başlayacak diyebiliriz. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Anında izlemek ve kaçırmamak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.